düzgün çekiyorsundur. Ozmo. Herkese günaydın arkadaşlar. Bana günaydın, size... Bugün bomboş bir günüm var. Ev vlogu çekmeye karar verdim. Tabii bu değişiklik gösterebilir. Yani bugün bir planım yok. Evdeyim ancak dışarı da çıkabilirim. Her an her şey olabiliyor. Bugün evi toplamam gerekiyor. Ev işi nankördür biliyorsunuz. Birlikte yapacağız. Siz ve ben. Uyandım. Elimi yüzümü yıkadım. Biraz kendime geldim. Biraz böyle elimi yüzümü düzelttim. Pijamalarımı değiştirdim ve kamerayı açtım. Aslında kahvaltı yapmam gerekiyor. Ama canım bir şey istemiyor. Belki bir kahve içebilirim. Bir kahve içeyim. Süpürgemizin de başına bir şeyler geldi. Ben bir gün işteyim ve eşime dedim ki koltukları süpür lütfen ben gelene kadar. Yani günlük rutinin içine koltuk süpürmeyi de eklemiştim. Bu ne be? Sinek. Eşim de sağ olsun dikey süpürgemiz var. Dikey süpürgenin o uzun boru kısmını çıkarmadan ve başlığını da çıkarmadan böyle süpürmeye çalışmış ve böyle baskı uygularken eklem kısmından sen kırıl. Ben şu anda mesela koltuk süpürgesi yani koltuk başlığıyla ve böyle bir tane daha aparat var. Gene koltuk için muhtemelen. Onunla yerleri süpürürüm şöyle. Nasıl bir süpürge alacağımızı bilmiyorum. Yani süpürgeye karar veremedim. Silme özelliği olsun istemiyorum. Çünkü zaten bir tane robot süpürgemiz var. O siliyor. Yani hepsi böyle özellikle gereksiz paralar vermeye gerek yok bence. Makineyi çalıştıracağım. Ses yapacak. Bekliyoruz. Ben birazcık kahvemi içeyim. Birazcık dizi izleyeyim ve geleyim. Görüşürüz. Kahvemi içtiğime geldim. Temizliğe başlayacağım. Günlük benim yaptığım rutin temizlikler var. Bunların en başında böyle evde küçük küçük paspaslar var. Birazdan göreceksiniz. Bunları terasta silkeliyorum. Şu an dediğim gibi bir süpürge krizi yaşıyoruz. Süpürgem olmadığı için de Katya'yı salıyorum. O silip süpürüyor. Şimdi burayı müzik koyarak hızlı çekimde göstereceğim size. Çünkü çok uzar yani video. Gerek yok. Başlayalım o zaman. Havlusu araya giriyorum. Her gün sabah ve akşam dışarı çıktığı için bu havlu burada duruyor. Şimdi paspasları topladım. Ancak tam da Katya'yı salamam. Çünkü şu sandalyeleri kaldırmam gerekiyor. Çünkü kaldırmazsam üzerine çıkmaya çalışıyor falan, çarpıyor. Gerek yok. Rotasyonu şaşıyor. Sandalyeleri kaldıracağım. Koltukları süpüreceğim. Ve böyle yerde duran işte böyle battaniye
sepeti gibi yerde duran şeyleri kaldıracağım ki Katya'yı rahat salalım. Şimdi yerdeki o bütün malzemeleri, eşyaları kaldırdım. Şimdi Katya'yı salma vakti. Katya'yı saldığımızda biraz ses olacak. O yüzden ben orada banyoyu temizleyelim birlikte. Lavaboları falan temizleyelim. Etrafı biraz toplayalım. Burada işi bittiğinde Katya'nın buraya gelip mutfağı toplarız. Böyle günlük rutinim böyle. Bir de toz alacağım. Çünkü her gün toz almam gerekiyor. Bir tane bir aparat buldum. Bence çok kullanışlı. Onu da göstereceğim size. Onunla toz alıyorum. Çünkü evde köpek var ve çok fazla kıl tüy oluyor. Her gün oluyor. Her gün de bu temizliği yapıyorum yani. Şimdi Katya'yı salalım ve banyoya geçelim. Şimdi Katya çalışmaya başladı ama bunun sesi bayağı var. Muhtemelen videoda da çıkar. O yüzden banyoya gidelim biz. Katya'mız çalışsın burada. Mutfağın son hali de böyle. Sandalyeleri kaldırdım. Çiçeklerimi kaldırdım. Çiçek daha önceden hiç sevmezdim ama artık seviyorum. Bu çiçeğimin de başına gelenleri anlatacağım. Zavallım neler yaşadı. Ama şu anda çok iyi durumu. Bunu anlatacağım. Böyle. Hadi banyoya geçelim artık. Banyoda her gün yaptığım rutin şeyler var. Öncelikle lavaboyu temizlemek gibi. Çünkü 2 lavabo var ve çok fazla su oluyor. Sabun dökülüyor falan. Bir de camlar çok fazla su oluyor. Onları temizleyeceğim. O arada siz de hızlı çekimde gireceğim. Sularımız çok kireçli. Depoda tuz kullanıyoruz suların kirecini alması için. Bu yüzden şöyle kireç önleyiciler kullanıyorum. Genelde şu musluklar için çok fazla böyle beyaz leke oluyor.
güzel kokuyorlar. Bana göre daha güzel kokuyor bunlar. Ve daha kalıcı, uzun süreli bence. Öneririm bunu. Şimdi salona geçtim. Katya hala çalışıyor. Bugün Cuma, günlerden Cuma ve burada çöpler sadece, yani bizim mahallede Cuma günleri çıkıyor. Burada çöp konteyneri yok arkadaşlar. Çöpleri ayrıştırıyoruz ve Cuma günü kapımızın önüne koyuyoruz. Bugün de Cuma, benim evdeki bütün çöpleri toplayıp kapının önüne koymam gerekiyor. Çünkü bir hafta çöp atma gibi bir lüksümüz yok. Atamayız yani bir yere. Bizim bahçemiz var. Bu konuda şanslıyız. Bahçede biriktiriyoruz çöpleri poşet poşet. Ancak bahçesi olmayanlar ne yapıyor? Evde nerede biriktiriyor bilmiyorum. Çok kötü bir durum bence. Yani kokar evin içinde çöp. Bizim Allah'tan bahçemiz var ki orada biriktiriyorum. Şimdi çöpleri toplayayım. Çöplerin, poşetlerin ağzını kapatayım. Hazırlayayım. Dışarı çıkacağım zaman kapının önüne koyarım. Poşetlerin hepsinin rengi farklı. Mesela dünden kalan bir cips var dışarıda kalmış tabakta. Onu atacağım ve o yemek poşetine gidiyor. Burada yemek poşetinin sadece çöp kovası var. Öbürlerine de almamız gerekiyor. Çünkü çok dağılıyor. Yemek poşetine koyma amacım da fare var arkadaşlar. Yani her yerde fare var ve fareler dağıtıyor. O yüzden o çöp kovasında. Öbürleri değil. Şu sarı olan karton. Karton konuluyor sadece. Çorabımı atmışım. Düşmüş. Şu beyaz olan karışık. Karışık her şey. Yani mesela yemek, plastik, metal ve karton dışındaki her şeyi atabilirsiniz. Katya geliyor. Tamam, kalkmıyorum. Şu mesela tuvalet, banyonun çöpü. Bunu karışığa atıyorum. Şöyle cam kavanozlar var. Onlar da ayrı. Camları biriktiriyorum. Onları ne yapacağız bilmiyorum. Cam nereye atıldığını hala çözemedim. Onun dışında plastikler var. Karton var. Şu da plastik ve metal şeyler. Yani içecek kutuları, işte köpeğin yaş maması kutusu falan. Ve işte süt kutusu, pet şişe. Burada damacana kültürü de yok. Suları 1,5 litrelik pet şişelerde almak zorundayız. Bu böyle. Bunu da kapatalım. Bu da böyle. Bu hafta az çıkmış çöpümüz. Bu da böyle. Şu yemek poşetinin şeyini de çıkarayım. Buna yeni koyayım. Okey. Bu da hazır. Şöyle. Bunlar dışarı çıkarken atacağız. Şu yemek poşetine poşet koyayım. Allah. Şöyle oldu. Aynen. Yenisini koyduk. Buranın bir de şu sorunu var bence. Şu karton poşeti. Ama çok küçük. Yani mesela diyelim ben market arabası almıştım. Markete giderken doldurmalık içine bir şeyler. Temu'dan aldım ve büyük bir karton. Yani bunu parçalayıp koysam bir poşete bir karton yetecek zaten. Hani bunu büyütemez miyiz yani? Buradan sesleniyorum. Lütfen şunu büyütelim. Bunun içine ne atabilirim yani? Bir tane kartonda doluyor şu. Lütfen. Buradan yetkililere sesleniyorum. Çok duyacaklar ya beni sanki. Bulaşıklarım var. Yani şöyle bulaşık. Ben bulaşık makinesini kullanıyorum. Eşim bulaşık makinesini kullanmıyor. Eliyle yıkıyor. Onu da böyle seviyorum. Bu dün yıkadıkları, eşim yıkadı bunları. Dün yıkadıklarını yerleştireyim hemen seri bir şekilde. Şimdi toz alacağız. Toz alma aparatımı gösterecektim size, şu. Aslında bunu bence herkes biliyordur. Şöyle bir şey. Plastik mi denir? Süngerimsi ama garip bir sünger. Şimdi bunu ısıtacağım.
çok kuru bir şey. Isınınca yumuşuyor. Bunu Belçika'da böyle Vibra diye bir milyoncu var. Oradan aldım denemek için. Çok görüyorum Temu'da falan böyle yabancı işte ev temizliği yapan influencerlarda falan. Influencer denmez aslında, YouTuber'larda. Şimdi güzel suyunu sıktırdım. Şöyle. Şimdi gösteriyorum hemen. Şuradan inanılmaz bir toz çıkıyor. TV ünitesi olduğu için düşünüyorum. Şimdi burayı alacağım. Aslında şöyle tek tek hepsinin üstünden geçiyorum. Her gün bunu yapıyorum. Köpek olduğu için. Günlük rutinim yani bu benim. Şöyle tek tek hepsini kaldırıp altlarına. Lego çiçeklerime bakın. Bunu şeyden almıştım. Colruyt diye burada bir market var. A101 diyebiliriz yani. A101 diyebiliriz. Oradan almıştım. Çok seviyorum Lego çiçekleri. Buradan çıkana bakın ama. Her gün bu kadar toz çıkıyor. Bu her gün silinmiş abi. Yani inanamıyorum. Bunu gördükçe pis hissettiriyor. Şimdi koltuk süpüreceğim ama videonun başında da bahsetmiştim. Süpürge bu. Süpürgem mefta yani. Bu başlığı çalışmıyor. Bakın şimdi bak. Basıyorum. Bu kadar. Düğmeye basıyorum. Çalışmıyor. Bunu nasıl bozdum anlatıyorum. Ben ayda bir, hatta böyle aynen ayda bir diyeyim ya, abartmayayım. Ayda bir böyle süpürgenin parçalarını yıkarım. Tabii ki bu haznesini 2-3 kullanımdan sonra boşaltıyorum ama parçalarını ayda bir yıkıyorum. Her zamanki gibi yıkadım fakat çok fazla su kaçırmışım galiba şu başlığına. Kısa devre yapıyor muhtemelen. Maalesef çalışmıyor. Tabii sadece bu değil başına gelen. Benim canım kocam şu şekilde süpürmüş. Takamadım. Şu şekilde koltuk süpürmüş arkadaşlar. Böyle bastırdığında şuradaki eklem kısmını biz bantladık. Şuradan çıt etti, kırıldı. Hadi öyle de idare ettim. Yani yine ben suçlu oldum. Söylememişim. Şununla süpürmesi gerektiğini söylemediğim için. Neyse. Hadi onunla da idare ettim. Şu pil kısmı ben bu şekilde duvara dayıyorum temizlik arasında. Böyle tak diye düştü. Şuraları da görebilirsiniz. Şu kısım ayrıldı. Komple şuradan ayrıldı. Bantladım. Bu şekilde de idare ediyordum. Ama artık bu başlık çalışmadığı için süpürgenin bir şeyi kalmadı yani. İşlevi kalmadı benim için. Başlığı var, yer silme süpürme, ama o da elle silmek kadar güzel değil. Çünkü aynı bezi sürekli yeri siliyor. Su atıyor tamam. Ama bir önceki sildiğin yerdeki tozları sen bir sonraki yere aktarıyorsun. Ne anladım onu. Bir de bazen oluyor. Sildiği yerden tekrar süpürgeyle geçtiğinde mesela önce süpürüyor, sonra siliyor ya. İşte önce sildiği yerden süpürgeyle geçtiğinde o tozların hepsi yapışmış oluyor zaten önce sildiği için. Süpürgede yapışan tozları çekmiyor. Yani onu alıyor oraya dağıtıyor, onu alıyor oraya dağıtıyor. Hani çok kullanışlı gelmedi bana. O yüzden direkt sadece süpüren bir dikey süpürge arıyorum. Bulamadım. Şimdi koltuğu süpüreceğim. Şöyle. Kocam belki izler, öğrenir. Şöyle. Şuraya takıyorsun ve süpürüyorsun. Acıktım. Daha kahvaltı yapmadık.
her sabah kahvaltıda ne yapacağımı bilmiyorum ya. Yani bir de şu var. Çok güzel bence. Şu. Bonnie markasınınkini seviyorum. Bonnie Colwright'ın kendi markası. Yani şey gibi düşünebilirsiniz. İşte filenin harası gibi. Böyle mayonezli dereotlu gibi böyle süzme yoğurtlu küçük çimçim karidesler. Kahvaltılık olarak bunları yiyorlar. Yani ekmeğe sürmelik şeyleri çok seviyorlar kahvaltıda. Yani içim dışım ekmek oldu. Sarımsaklı olanın özellikle. Salata domates keseyim. Kahvaltılık bence olmazsa olmaz. Şöyle. Biz Bulgaristanlıların kahvaltıda çok tükettiği, hatta kahvaltıda değil akşam bile bazen böyle canım çekince ekmeğe sürüp yiyorum. Bunu bilmeyenler için lutenitsa böyle içinde havuç, domates, patlıcan oluyor muydu? Oluyor bazılarında. Kırmızı kapya biber. Bunların hepsinin böyle közlenip kıyma makinesinden geçirilmiş hali gibi bir şey. Tabii bu kaynıyor işte kavanozlanıyor falan. Onun dışında... Efendim aşkım. Aşkım püre falan var mı? Ekmeğe sürmelik bir şey ister misin? Onu da ekle. Martino olur. Aşkım o Martino yazıyor ya sağ tarafta. O olur Martino acılı olanı. Onu da seviyorum. Onu da al. Evet. Şimdi daha ne çıkarabilirim diye düşünüyorum. Daha ne çıkaracağım? Zaten salam alacak eşim. Kokulu peynir çok seviyorum ben. Peynir türevlerini önceden sevmezdim. Artık seviyorum. Çok seviyorum. Kokulu peynirleri özellikle böyle işte ekşi kokanları, böyle farklı tat olanları çok seviyorum. Belki de buraya yerleştim ve burada çok fazla peynir yiyorum ondandır. Hollanda'ya gidip oranın böyle peynirlerini denemek çok istiyorum. Ya o kadar güzel güneş açtı ki şu an ışık çok iyi bakın. Böyle güneş giren evleri çok seviyorum arkadaşlar. Şurada küçük bir popo görüyorsunuz. Kiwi. Sürekli böyle yatıyor. Çok çok tatlı değil mi? Şuradan şöyle bir kıt alacaksınız. Şuradan. Bahçede hani şu son bir haftadır yağmurdur böyle rüzgardır felaket oldu. Çöpler de sene öyle. Tripodum falan düşmüş bakın. Güneş vurmaya başladı. Şurada bisikletlerimiz var. Hava çok güzel. Ama şu yere bakın. Poşetler, çöp poşetleri, tripodum. Yani ne ararsam var. Şöyle yaz gelsin, güneş açsın çok istiyorum. Aslında bizim bu teras denir buna bence ya, bahçe denmez. Aslında bizim teras yüksek kat. Yani biz birinci kat gibi gözüküyoruz ama yüksek bir birinci kat. Altımız garaj, iki tarafımızda. Bu terasa ben bir tane böyle havuz istiyorum. Şişme ama böyle büyüklerin girebildiği hani kapsamlı bir havuz. Eşim de terasın kaldırmayacağını düşünüyor. O zaman dedim bir tane jacuzzi alalım. Umarım alır. Çok istiyorum. Çünkü bilmiyorum büyüdükçe bana artık böyle topluma açık havuzlar işte çok şey geliyor. Pis geliyor. Yani hijyenik gelmiyor. Bence de hijyenik değil yani. Her gün temizlendiğini düşünmüyorum. Varsa da helal olsun. Her neyse. Jacuzzi istiyorum. Böyle havuz ne denir dekorları istiyorum. Yeşillik, bitki böyle çok şey istiyorum ama eşim de diyor ki yani bu teras belki kaldırmaz falan. Bakalım umarım böyle bir bahçe düzenleme dizayn yaparız da malzeme alırız. Onu da videoya çekmek çok isterim. Onun dışında Temu alışverişi yaptım. 2 tane kargom gelecek. Onları da video çekmek istiyorum. Güzel şeyler aldığımı düşünüyorum. Hem ev için tablo aldım. Hem de kendime böyle yaz için takılar aldım. Çünkü çok heyecanlıyım. Abimle buluşacağız. Bu yani Haziran sonu, Temmuz başı olabilir. Her an olabilir, bilmiyorum. Abim benim tır şoförü, yurt dışında yani benim 200 kilometre ötemden geçiyor. İspanya, Belçika,
yok, hayır. İspanya, Almanya, Fransa arasında tır şoförlüğü yapıyor. Bu arada benim de tır ehliyetim var. Bir ara çok heves ettim. Abimle birlikte 2 şoför olarak yurt dışında gezecektik. İşte hem ülke gezeceğim hem para kazanacağım. Yani bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Ama kısmet olmadı. Evlendim. Belçika'ya yerleştim. Her neyse işte abimle Haziran sonu, Temmuz başı emin değilim. Tam tarih belli değil. Haber verecek bana. Şöyle bir tırdan işte tırdan inme diyoruz biz ona tabir olarak. Ama hani 2 yıldır aralıksız çalışıyor. Yıllık iznini kullanacak. Önce Bulgaristan'a geçeceğiz. Orada evimize uğramamız gerekiyor. Oradan da Türkiye'ye geçeceğiz. Bu süreçte de dedim ki hani ben neden ana olarak video çekmeyeyim? Önce abim inmeden önce yani izne çıkmadan önce 20 gün önce bana haber verecek. Ben buradan trene bineceğim. Abimin yanına tıra gideceğim. İspanya'yı görmek istiyorum. Onunla birlikte birazcık İspanya'yı gezeceğiz. Bir hafta tırda yolculuk yapacağım. Daha sonrasında da Bulgaristan'a ineceğim. Bu süreci de çok vloglamak istiyorum. Ana olarak kalsın istiyorum. İkinciyi arıyor bakın. Eşler neden böyle? Efendim aşkım. Evet işte abimle İspanya'yı gezeceğim. Daha sonrasında birlikte Bulgaristan'a ineceğiz. Bu süreci de çok vloglamak istiyorum. Çünkü hayatta bence her şeyi bir kere yaşıyoruz ya. O yaşadığımız ilk anlar, ilk anılarımız bir daha tekrar yaşasak da o hissi vermiyor bence. O yüzden her şeyi böyle dijital ortamda kayıt altına almak istiyorum. Çok istiyorum. Umarım yapabilirim. Çünkü ilk videomu paylaştım ancak editlemeydi, onu tekrar izlemeydi falan gerçekten çok uğraştırıcı. Bunu yapanlara da helal olsun yani zor bence. Bütün günümü aldı 30 dakikalık videoyu editlemek. Başaracağız ya, yapacağız. İnanıyorum. İşte daha sonra Bulgaristan'dan da bir süre kaldıktan sonra Türkiye'ye geçmeyi düşünüyorum. Türkiye'de de işte gitmek istediğim yerler var. Sürpriz, bunları söylemeyeceğim. Hem tatil amaçlı hem de böyle ziyaret amaçlı gitmek istediğim yerler var. Onları da ayrı ayrı vloglamayı düşünüyorum. Çok güzel anılar biriktireceğiz ya. Ben buna inanıyorum. Şimdi çok acıktım. Kahvaltılık bir şeyler hazırlayalım istiyorum. Böyle bir domatesle bir kahvaltılık bir şey hazırlayacağım. Benim bir tane çok sevdiğim böyle can kardeşim dediğim bir kız arkadaşım var. Onun tarifiydi. O tabii böyle domatesi kızartıyor. Ben kızartmayacağım. Böyle tereyağında dilim dilim böyle yumuşatacağım onu böyle. Tam ekmek banmalık olacak. Kahvaltı için çok seviyorum. Üzerine de böyle biraz kaya tuzu. Mükemmel. Şimdi onu yapalım birlikte. Tahtamı aldım. Şöyle bıçağımı aldım. Şunu koyalım. Önce şunun bir dışını yıkayayım. Daha sonra şeyi hiç sevmiyorum arkadaşlar. Lütfen her şeyi elektronikleştirmeyelim. Her şeyi dijitale dökmeyelim. Bakın benim bir tane bu ev kira bu arada. Lavaboda şu musluk var ya, mutfak musluğu. Dokunmatik yani bu ne denir ona ya? Anahtarı mı denir? Ne? Musluğu açtığınızda şunu, görünüyor mu oradan? Şunu açtığınızda bakın su gelmiyor. Şuraya dokunman lazım. Ve o dokunduğumuz kısma da su değdiğinde, su kaçtığında falan biraz daha şöyle. Su değdiğinde, su kaçtığında falan çalışmıyor. Böyle vurman lazım falan. Böyle tam bulaşık yıkarken gidiyor bir anda. Sinir bozucu yani bu kadar her şeyi dokunmatik yapmayalım lütfen ya. Ben çok özledim yani o eski mutfak lavabolarını. Böyle şeyler yapmayın yani ben çok sinirlendim. İlk eve böyle tuttuğumuzda bu mutfak lavabosunun musluğu bana böyle wow dedirtmişti. Ne kadar güzel düşünmüşler falan dokunmatik. Kullandıkça o kadar aslında işlevsiz olduğunu gördüm ki yani çok kötü. Yapmayalım böyle şeyler. Her şey sadeyken güzel. Domatesin kabuğunu soyuyorum şimdi. Bu
dolapta niye soyulmuyor? Bayağıdır dolapta diye mi anlamadım. Kameraları açınca benim hani işlevsizlik mi diyeyim, beceriksizlik mi diyeyim. Normalde ben domatesin kabuğunu hiç koparmadan hani böyle bütün bir şeklinde soyabiliyorum. Kamera açılınca benim beceriksizliğim tuttu sanırım. Şimdi bunu yaptım. Ortasındaki o kök kısmı mı denir? Ortası var ya domatesin sert kısmı. Onu da çıkaracağım. Menemene doğru gidiyor sanki. Bu kafamda şimdi halka halkaydı. Şimdi dedim ki doğrayayım öyle şey yapayım. Hani domates sosu yapayım. Oradan aklıma üzerine yumurta mı kırsam? Yok yok. Şey yapacağım. Şöyle doğrayayım. Böyle parçaladım yani kestim. Ha su akma. Akıttım ya. Şöyle kestim. Şuraya bir silelim. Temiz çalışmak daha güzel her zaman. Mis. Şimdi tereyağımızı da aldık dolaptan. Komple bunu atacağım ya. Şu kadar bir tereyağı kalmış. Onu komple attım. Şimdi tereyağımız eridi. Şöyle domateslerimizi atıyoruz. Ben böyle bir şeyin varlığını bilmiyordum. Yani domatesin kızartılabildiğini. Aslında bu tam kızartmak denmez. Domates sos yapıyorum. Ama ben böyle çok sağlıklı yaşam, işte az yağ kullanayım, beyaz ekmek kullanmayayım gibi düşüncelere sahip olduğum için bunu normalde benim arkadaşım bildiğiniz böyle patates kızarttığımız yağın içine doğranmış domatesleri atıyor. Domatesler kızarıyor, ondan sonra alıyor. Ama bana çok yağlı geldiği için bu tip yapıyorum ben kahvaltıda. Daha sağlıklı geliyor bana. Buradan da onu çok öpüyorum. Canım, o kendisini biliyor. İzliyor da biliyorum. Eşim şimdi marketten geldi. Kahvaltılık için şöyle nasıl okunuyor bilmiyorum. Gudo mu? Goudo mu? Aşkım bu nasıl okunuyor? Ne? Gudo mu? Goudo. Goudo. Yani Ben bir bakayım istedim. yok gerek yok. Yani okunuşu Gouda mu, Gudo mu ne denir bilmiyorum. Bu kaşar peynirini çok seviyoruz. Şu şöyle bakın şu kadar inceliği 3 euro şu. İşte böyle yapıyor. Birazcık kapağı aralamak gerekiyor. Bunu çok seviyorum. Bunu almış kahvaltıda. Bir de size demiştim hani ekmeğe sürmelik şeyleri çok seviyorlar. Bu tip bu Martino çiğ kıymadan oluyor. Hafif acılısı bu. Bu tip çok fazla ekmeğe sürmelik sosları var. Hani aklınıza gelmeyecek türevde yani. Kahvaltıda bunları kullanıyorlar ekmeğe sürüp. Ben sadece bunu seviyorum. Diğerleri bana çok ağır geliyor kahvaltı için. Şimdi kaşar peyniri şöyle kare kare kestim. Buradaki salatalıklar genelde eğer Türk marketinden alışveriş yapmıyorsanız bu şekilde büyük oluyor. Hani bize göre kart salatalık ama burada bunu kullanıyorlar. Dışının kabuğunu ben alıyorum. Normal doğruyorum. Taze tadı veriyor yani. Taze gibi oluyor. Türk marketinden alırsanız küçük böyle ne denir ona? Çerkezköy mü? Çengelköy mü? Çengelköy. Çerkezköy ne? Çengelköy salatalık şey oluyor. Bulunuyor. Şimdi ben bunu yapacağım. Kahvaltılık için. Şunu şöyle doğruyorum. Şurada aparatla tıkır tıkır. Bütün kabuğunu ama hiç öyle şey pijamalı bırakmıyorum yani. Çünkü kabuğu bayağı sert. Gerek yok. Normal böyle. Kahvaltı hazırladım. Aşkım, kahvaltıya gelecek misin? Geleceğim. Hazır mı? Hazır. Çekiyor musun? Evet. Evet, çekiyorum. Hadi gel. Yani yemeklerin şimdi tadına bakacağım. Ne yapmışım, ne becermişim. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Daha sonra tekrar geleceğim. Ay, kahvaltı yaptık. Masayı topladık. Bayağı yoruldum.
Yani sabahtan beri uyandım, kendime geldim, temizlik yaptım falan. Ama saat daha erken. Saat daha 11'i 18 geçiyor. Ama günün geri kalanı bana kaldı. Yani temizliğimi yaptığıma göre sadece bir çamaşırlar kaldı. Çamaşırları da akşama doğru yaparım diye düşünüyorum. Bugün cuma, yani ne demek? Dün perşembe günü Sevdiğim Sensin dizisi yayınlanmıştı. Ben işte Belçika'da olduğum için Türk kanalları yok. Ertesi gün YouTube'dan izliyorum işte dizilerimi. Ben biraz dizi izleyeyim, kahvemi içeyim, kamerayı tekrar açarım. Hadi gittim ben. Şimdi biraz dizi izledim. Kahve içtim. Saat şu anda 12.30 diyebiliriz. Yağmur başladı. Dışarı çıksam mı? Dışarıda ne yapabilirim? Akşam yalnızım zaten. Eşim dışarı çıkacak büyük ihtimal. Evde de çok yapacak bir şey yok aslında. Canım sıkılıyor. Ben de mi çıksam? Ama o geç dönüyor. Ben o zamana kadar uykum geliyor. Onunla çıkmak pek iç acı gelmedi şu anda. Çamaşır falan katlarım büyük ihtimal. Sepete dolduralım. Bir de kurutmada vardı. Beyazlar kurutmadaydı. Siyahlar da. Yine banyoya geldik. Şimdi çamaşırları alacağım. Benim şöyle bir sepetim var. Plastik hiç sevmiyorum. Ama bunu Muğla'dan getirdim. Kullanıyorum. İleriye doğru hasır böyle ahşap bir çamaşır sepeti almak istiyorum. İsteklerimin arasında o da. Şöyle açıyorum. Çok güzel, kullanışlı. Şimdi şöyle toplarım var. Halam Temu'dan almış kendine. Bana da verdi. Hangisine atıldığını bilmiyorum. Yani çamaşır makinesine mi kurutmaya mı atıldığı hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama ben kurutmada kullanıyorum. Kurutmada böyle dönerken işte kedi köpek kıllarını topladığı söyleniliyor. İşlevi oymuş yani. Şimdi beyazları. Evet, top çıkardım. Şimdi salona gidelim, katlayalım. Şunları da içine atıyorum. Şimdi çamaşırlarla birlikte salona geldim. Ben bunları hemen katlayayım. Orada sizde hızlı çekimi alayım. İşim çabuk bitsin. Hemen. Evet, şimdi çamaşırları katladım. Bunları tekrar sepete koyacağım. Katlı bir şekilde. Havluları ben şöyle rulo şeklinde yapıyorum. Bu şekilde dolaba daha çok aldığını düşünüyorum. Katladığımda böyle çok üst üste oluyor. Çekmece kapanmıyor. Böyle rulo şeklinde harika oluyor. Çorapları koyayım. Şöyle hepsini tekrar koyuyorum. Şunu da. Bir de gardıroba gidecekleri de şöyle koyduk mu? Okey. Şimdi ben bu çamaşırları yerleştirip azıcık kiviyle de ilgilenmem gerekiyor. Kivi, top. Nerede top? Gel. Atıyorum. Attım. Bir tane oyun oynarken atmak için aldığımız şöyle küçük küçük kivi. Sana mama vereceğim gelirsen. Topu bırakırsan mama vereceğim. Bırak topu önce. Önce topu bırak. Bravo. Önce topu alayım mı? Şimdi tekrar atacağım. Gel. Gel, bana geldi top. Yavaş ol, yavaş ol. Getir. Yine bir tane alıyorum. Topu bırak. Tamam, yeter. Yeter, çok yoruldum. Hararet yapıyor böyle.
Hadi gel videoyu birlikte kapatalım. Evet, kameramın şarjı da bitmek üzere. Bu vlogu burada kapatmayı düşünüyorum. Bolca ev işi yaptık, kahvaltı yaptık, birazcık Kiwi ile oynadık, birazcık sohbet ettik. Benim için güzel bir vlogtu. Umarım ilerleyen zamanlarda bahsettiğim vlogları çekeceğim inşallah. Kısmet olursa, nasip olursa. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi kocaman 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 öpüyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bye.